mısın? Bunu alalım. Kayıt için lazım. İncelememizin konusu. Bu kez paketin ilk açılışından itibaren sizlere göstermek istedim. Henüz gördüğünüz gibi yeni açıyorum. Ancak incelemeye geçmeden önce yapmam gereken çok önemli bir görev var. Az kaldı. Türkiye'de askerliğini yapıp ve bu silahın yivli versiyonunu kullanıp da bu silahı hatırlamayan ve özlemeyen yoktur sanırım. Karşınızda Hunt grubun üretmiş olduğu Özler Av'ın dağıtımına başladığı G12. Özler Av'a bu videoya verdiği destekler için teşekkürlerimi sunarım. Kutuyu bile hiç açmadık. Bakalım kutunun içeriğinde neler var. Telefonu şöyle alayım da az sonra uçururum muhtemelen. Kutu içeriğinden direkt özel bir silah çantası ile ürün geliyor. Bakalım neymiş, neler varmış. Şarjör cepleri var. Onlu şarjör. Beşli şarjör. Ve bir beşli şarjör daha. Şöyle yapalım. Ve G12 modeli nişangah korumasıyla beraber bir bez, G12'nin kullanım kılavuzu, Türkçe olarak söküm takım talimatları, hepsini size tekrar ayrıca vereyim. Mobil şok takımı sanıyorum 1-3-5 şeklinde. Burada 1 numara ve 5 numara var. Rengiyle uyumlu askı kayışı. Şöyle bir kutu daha var.
kulaklık ve olup olmadığından emin olmadığım sonradan öğrendiğim üst kısım için 22 mm Picatinny ray. Yani bu ürüne optikte takabileceğiz. Çanta bayağı güzelmiş. Karşınızda Hunt grubun üretmiş olduğu G12. Hani o herkesin gösterdiği merakla o hareketi yapalım biz de. Bir daha yap. 12 kalibre ya da gauge diyelim. 2 adet 5'li, 1 adet 10'lu şarjörle beraber sunulmuş olan G12 modelinin atışları nasıl olacak? Hemen çalışma testlerine başladık. 32 gramla birkaç atış yaptık. Şimdi Jet Golande Style'la 25 metrede hedef atışını bir deniyorum. Hep istediğiniz. Üç köşe teşkil oldu mu? Oldu. 3 atış. Mesafeyi göstereyim. Bir de ne demiştiler? Evet. 25 metrede sigara vurma. Deneyelim. Hedefimizdeki 3 atış bu. Biraz daha dikkatli bir atışta hepsi birbirine yapışır. 25 metre. Belki 25 metredeki grupmanımı çok beğenmemişsinizdir. Daha yeni atmaya başlıyorum. Bakayım sigarayı vurabilecek miyim? Alışıyoruz arkadaşlar. Alışıyoruz. Mesafeyi göstereyim. Yorumları okuyorum tek tek. Değerli arkadaşlar, beni en fazla görebileceğiniz taktik şekil genelde bu. Airsoft oyunlarında yelek ya da kemer kullanıyorum. Orada oyun ihtiyacı olduğu için. Video çekimlerinde benim gibi tombiş bir doktor amcaya çok yakışmıyor. Benim en fazla taktik halim bu. Onun için şarjörleri diğer arkadaşlarıma çok yakışıyor, onu söyleyeyim. Ama bana çok yakışmaz. Ben şarjörleri yerden alır yere koyarım tekrar.
Bir yandan tek kurşun atışlarına, sılak atışlarına devam ederken bir yandan da silahın rodajlamasına da devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Jet 32 gram. Yeğenin G12 ile tecrübesi. Buyurun efendim. Evet. Aferin. Bu sefer çözdüm. Evet, çözdün. Mesafe 50 metre. Bu sallanan hedef. Ve biraderin G12 ile ilk tecrübesi. Hemen Süleyman hocam da ilk tecrübesini yaşamış olacak G12 ile. Buyurun hocam. G12'nin farklı gramajlardaki saçma fişekleriyle çalışma testi. 30 gram ve üstünü ben şahsen öneririm. Şimdi başlayalım bakalım. Birinci olarak Jet 32 gram. Bu zaten biraz önce rodajlamada da attığımız fişek. Şöyle koyduğumu dolduruverirsek. İkinci olarak yeni çıkmış Komes diye yine bir 32 gram fişek. Farklı markalarda deniyorum ki buna göre çalışmada problem var mı görelim. Üçüncü olarak Yaf'ın 32 gram fişeği. Onlu şarjörü takarken tam oturduğundan emin olun. Beşli şarjörde rahat, onlu şarjörde de tam oturduğundan emin olun. Züber 34 gram. Jet 34 gram.
32 ve 34 de bayağı attıktan sonra deneyelim Sterling'in 30 gramı. Sonrasında bombastiği şunlardan koyalım. ...38 derece sıcakta bu gramajda fişek atılır mı? Sizin için atarım. Yaf 40 gram. Ama bu sefer 5 tane değil, bana da acıyın. Daha ilerisi var mı? Var. Yaf 50 gram. Allah. Ve son olarak ilginç bir fişek. Sterling Bombastic. Evet, 30 gram altında saçma fişeğini çok tavsiye etmiyorum. Arada ufak takılmalar yaşanabiliyor. Bombastic'te 1-2 atış yaptım, şaşırdım. Sterling Bombastic. Bununla bir ağır çekim çekelim. Namlu çok güzel görünüyor. Ses fişeği atacaksanız Sterling Bombastic'i atabilirsiniz. Kesintisiz veriyorum. Biraz uzun kaçacak ama böylece takılma olup olmadığı hakkında aklınızda bir şüphe kalmasın. Gördüğünüz gibi onlu şarjörde yerleştirildiğinde sıkıntı yok. Jet Goalandi Style. ...1362. ...1364... ...1358... Nedense 3 atıştan birini mutlaka bir saptırıyorum. Jet Balastar. ...1319... ...1298... ...ve 1312... Züber Palla. Züber Tacit Palla. Yafslak.
hedef alanında birisi varken silahın boş olduğundan emin olsanız bile silahın namlusunu asla doğrultmayın. Yav Slug Gold. Yav Slug Gold. Dediğim gibi 3 atıştan birini kaçırıyorum ben. Yav Speedy Slug sağ olsun Süleyman hocam da varmış. Onun da atışlarına bakalım. Yav Speedy Slug. Biraz Speedy Slug bulmam lazım. Yav Shockstar. Round. Round olarak çok iyi gitti. Son 2 slug. Sterling Palla Slug. Sterling. Sterling Tornado Slug. Ve sluglarla namlu çıkış hızlarımız bu kadar arkadaşlar. Hazır. Hazır. At. Bu sefer mesafe yaklaşık 60 metre. Şimdi ortaya oturttuk. Bu da böyle olsun. Mesafeyi gösterelim. Bu kadar çıkmış. Değerli arkadaşlar, bir diğer inceleme videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu sefer her zamankinden farklı bir iki teknik ölçümü yapmadım. Eğer yorumlar kısmında taleplerinizi belirtirseniz bu ürünle ilgili ikinci bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz azıcık fişekli atışlar yaptık. Slug atışları için güzel.
İsabeti atıcıya göre çok daha iyi olabilir. Dediğim gibi ben 3 atıştan ikisini aynı yere atsam da bir tanesini nedense birazcık ıskalıyorum. Yani 3 atışta aynı yere atabilmeniz mümkün. Saçma fişeklerinde 30 gram ve üstü saçma fişeklerle çalışma randımanı güzel ve Sterling Bombastic'te de çalışıyor. Güzel bir şekilde. Atışlarımız bu şekilde. Testlerimiz bu şekilde. Eğer bu ürünle ilgili yeni atışlar, farklı fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Sizler için onun için ayrı bir video daha çekmeye çalışacağım. Sağ olsun önce birader sonra Süleyman hocam gong hedefin kulaklarını kırptıkları için zincirlerini ve karabinalarını kestiler. Onları bir tamir edelim, devam edeceğiz atışlara. Peki sizce burada toplamda kaç atış yapılmıştır? Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu ürünle ilgili destekleri için ve test edip sizlere sunabilme fırsatı verdiği için Özler Hava'da ayrıyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Çok ilgililer, sağ olsunlar. Daha yenileri de gelecek. Sağlıcakla kalın efendim.